Aynen. Biraz düşürdüm derinliği. Daha net çeksin diye. Bak. Şu an burada bir şeylerin olduğunu düşünüyorum. Yeraltı görüntüleme boşuna demedi yani. Neymiş ki? Yeni maceraya, yeni bölgede hoş geldiniz arkadaşlar. Selam olsun bizi seven tüm dostlarımıza. Arkadaşlar bugün nasıl bir bölgedeyiz? Bugün bir garip bir bölgedeyiz. Şimdi şöyle kısaca anlatayım size. Bu bölgede bir kazı çalışması olmuş. Görüyorsunuz. Nereden nereye kazmış adamlar. Ta ki buraya kadar çok güzel ilerlemiş. Ondan sonra tabi bize arkadaşın anlattığını anlatıyorum. Ya, yanlış olmasın. Ondan sonra ne olmuş? Bu arada bazı garip olaylar olmaya başlamış. İşte kazan kepçenin zarar görmüş. Kazma kürekle gitmişler, olmamış. Sonra bir işaretli taş çıkmış bu arada. Şimdi taşları da buraya yığmışlar zaten. Görebiliyorsunuz çıkan taşları. Şimdi bazı taşlarda şöyle işaretler var. Bakın oyma olsun. Şu arada mesela böyle sanki böyle taşın içerisinde kemikler var gibi. Bakın şöyle de göstereyim. Bunlar kemik parçaları ama taşlaşmış yani. Üzerinden yıllar geçtiği için taşlaşmış ve taşın içerisinde kalmış. Bakın bu arada da var. Bu arada da var. Görüyor musunuz? Bir sürü taşlaşmış kemikler çıkmış. Oymalar çıkmış. Böyle garip taşlar çıkmış. Esas olan olaysa şurada başlıyor. Bakın şimdi onu da göstereceğim size. Bu aradaki taşı görüyorsunuz. Bakın. Şimdi şöyle baktığımız zaman şu arada bir oyması. Çok ufak bir oyması var. Şu arada kare bir oyma var. Bakın şöyle göstereyim. Yakından göstereyim şöyle. Kare bir oyma var. Şu arada da bir yılan. Gördüğünüz gibi yılana benziyor ama tam yılan gibi durmuyor. Acaba hançer olabilir mi? Şu arası tutma olduğu zaman hançerde olma imkanı yüksek. Şimdi böyle baktığımızda şu arada da yine bir oyması var. Şu arada bakın şu arada insan suratına benzeyen garip bir nokta var. Görebildiyseniz. Bu arada yine taşımız var. Bakın burada oyması var. Şöyle baktığımızda bakın şu arada bir sanki böyle bir yön işareti gibi bir işaret var. Hatta bu işaret bakın şöyle baktığımız zaman direkt oymayı gösteriyor. Oymayı da görebiliyorsunuz. Böyle garip bir noktadayız arkadaşlar. Şimdi biz de bir inceleyelim kendimizce. Herhangi bir şey var mı? Bir mezar olabilir. Çünkü şu ara şöyle baktığımızda bakın bu ara gördüğünüz gibi yılanın kafası, yılan diyelim yani, başka bir şeye de benziyor olabilir. Yılanın böyle bu şekilde böyle gelip tam böyle mezar yani kare bir oyma, mezarı göstermesi, üzerinde bir oyması olması işleri biraz tuhaf hale sokuyor ve kemiklerin böyle taşlaşmış olması gerçekten tuhaf şeylerin olduğunu gösteriyor yani. Şu araya da baktığımızda yine oymalar, bakın burada da yine 3 tane, 1 2 bir de burada var. 3 tane oyması var. Gördüğünüz gibi. Ve buradaki kemiklerin taşlaşmış olması, taşla beraber karışık olması gerçekten düşündürüyor yani. Bakar mısınız şu kemikler arkadaşlar? Resmen taşlaşmış.
Bu da bizi kuşkulandırmıyor değil yani. Onu da söylüyorum. Bakın burada da var mesela. Onu da göstereyim. Görebiliyor musun? Bunlar hep kemik parçaları. Ve taşın içerisinde artık taş olmuş. Şöyle de göstereyim. Bakın. Görebiliyor musunuz? Kemik parçaları resmen taşlaşmış. Vay be. Tuhaf yani gerçekten. Bunu bir çıkarayım. Bakar mısın nasıl kırılıyor hemen. Vurmadan. İçerisi boş. Yani kemiğin içini düşünün. Bu şekilde taşlar var. Oymalarımız var. İşte böyle sıkıntılar başlayınca bırakmışlar. Ve bırakıp gitmişler burayı. Ben de bir arkadaş yönlendirdi sağ olsun. Bir de sen bak dedi. Biz çok uğraştık ama herhangi bir şey bulamadık. Sıkıntılar da olunca bıraktık dedi. O yüzden bir de şu aradaki taşa bakayım arkadaşlar. Onda neler var neler yok. Bir de onu kontrol edelim. Bakın burada da bir taş var. O da karın altında kalmış. Şimdi buraya da baktığımızda yine burada da bizi hemen bir oymanın karşıladığını görebiliyoruz. Bu şekilde ne diyeyim bir 60 metreye yaklaşık bir 25-30 metre genişliğinde 60 metre uzunluğunda kocaman bir yere bakmışlar. Tuhaf olaylar olduktan sonra maalesef bırakmışlar. Şuradaki taş ne? Onu da merak ettim. Şöyle bir bakalım. Bakın burada da bir taş var yine. Ne var üzerinde? Bilmiyorum. Böyle bir açalım. Başka bir şey olabilir. Evet. Bunda da oyma falan var mı? Yok gibi duruyor. Şimdi şu araya geliyorum arkadaşlar. Aşağı yukarı tam orta şeklinde biliyorsunuz. Biz derin kazıları yapmıyoruz. Yüzeysel bakıyoruz genelde. O yüzden derinlerde bir şey varsa zaten bırakacağım yani. Bakmanın bir manası yok. Şimdi önce bu gibi yerlerde ne yapıyoruz? Altından önce hemen bir boşluğa bakıyoruz arkadaşlar. Boşlukta ne var? Onu bir öğrenelim. Niye kazmışlar? Sebep ne? Niçin bakmışlar buraya? Onu bir çözmeye çalışalım. Boşlukta bakın bu tarafa doğru bir yön veriyor. Ve geri yönü attı bu tarafa. Evet. Devam ediyorum. Bakın çok geziyor makine. Farkındaysanız bir o tarafa bir bu tarafa götürüyor bizi. Ama şu noktada sanki evet burada bir şeyler var gibi, bir kısalım anteni. Aynen. Bakın. Bu arada bir boşluk var. Ki o zaman doğru yeri kazmışlar ama çok kazmamışlar. Bu da düşündürücü. Bir daha bakalım. Şu araya gelelim. Bir daha bakalım. Bu şekilde. Bakın önce bu tarafa doğru veriyor. İlerliyorum. Bu tarafa atıyor. Yine ilerliyorum. Şu arada boşluğu yakalıyor. Bu arada bir boşluğumuz var. Bunu çizsek olabilir. Çünkü orada da yılanın karşısında da bir tane kare oyma var. Onu da biliyoruz zaten. Şimdi buradaki mezarı çizmeyelim. Aslında çizsek zaten çıkarabiliriz onu. Onda sıkıntı yok. Çizmeyelim. Şimdilik dursun. Hemen ne yapalım arkadaşlar? Direkt oksit moduna alalım. Oksit modunu almamızın sebebi ise buradaki mezarın dolu veya boş olduğunu öğrenmeye çalışmak. Tamam, burada bir mezar olabilir ama soygun yemiş olabilir. Malzeme salınmış olabilir. Onları da değerlendirmek lazım. Şimdi
oksit moduna aldım cihazı. Şöyle birazcık açacağım anteni. Elime de bir şey yapışmış. Çıkmıyor bir türlü. Şimdi bakın, buradaki mezar büyük ihtimal dolu arkadaşlar. Evet. Buradaki mezar dolu. Bunu öğrendik. Buradaki mezar dolu. Güzel. Bu güzel haber. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Altın modunu alıyorum. Altın modunu alıyorum. Yine anteni birazcık açıyorum. Bir bakalım. Şimdi ne olacak? Mezarda neler var neler yok, onları bir ölçmeye çalışalım. Evet. Yine aynı bölgeye götürüyor bizi, görüyorsunuz. Altında da yine o şu an işler karıştı gibi. Bakar mısın? Yine aynı dolaştırıyor ve bu araya geliyor. Güzel. Burası dolu. Altının da olduğu bir nokta büyük ihtimal, ya da altına yakın metaller var. İşte tunç olabilir, bronz olabilir, gümüş olabilir. Bu tür bir mezarın içerisi dolu. Buna okeyiz. Şimdi şu araya çıkacağım. Çünkü bunlar buraya kadar kazmış, bak görüyorsunuz. Burada sadece sinyal veriyor. Bir de bu tarafa doğru bakacağım. Şu aradan bir çıkayım. Şöyle bir çıkayım. Ah. Yani biz yüzeysel aradığımız için yüzeyde bir şeyleri bulmaya çalışıyorum. Herhangi bir şey var mı yok mu onu da ölçelim. Yine altın modunda arkadaşlar, görüyorsunuz. Büyük ihtimal kütle ne tarafta, o tarafa doğru verecek. Aynen, görüyorsunuz, yine o tarafa doğru bizi yönlendiriyor. O burada bir çekiliş yaptı. Hadi bakalım, ilerliyoruz. İşarete doğru geldik. Bu arada da bir şey var. Acaba bu taşın içinde mi bir şey var? Bu arada da bir altın sinyali var arkadaşlar. Ya değerli ya da altın. Büyük ihtimal taşın içinde de bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Bir bakacağız ona dedektörümüzden. Taşı bir ölçer biçeriz. Şimdi bu aradan bakın, bu araya devam ediyor. Ve ben devam ediyorum. Yoğunluğu ölçmeye çalışıyorum. Bakın, bu araya geçtiğim zaman bu tarafa doğru atıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan da yoğunluğu bizi bu tarafa doğru getiriyor. Bakın, bu arada da yine dönmeye başlıyor. Şimdi alan taramamızı bir kenara bırakalım. Şu yeraltı görüntülememizi bir açalım. Şu araya bir bakacağım. Ne var ne yok. Onu bir ölçmeye çalışalım. Hemen bir bağlantıları sağlayalım. Derin olarak bakacağız arkadaşlar buraya. 7'ye 7 şeklinde. Aynen bu şekilde. 7'ye 7 şeklinde şu aradan başlıyorum. Zaten sinyalimiz şu arada. Şöyle 1 2 bu şekilde ilerliyorum. Evet. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Yine böyle, görüyor musunuz? Müthiş bir sinyal var bu arada. Hala gidiyor. Aynen. Şimdi şu araya geçiyorum. Devam ediyorum. Hemen yana geçtim. Abi burada büyük bir mezar var.
Şu arada bir yerde tam. Şöyle bir de negatifleyelim. Fazla da göstermeyelim. Çünkü aynen bu arada bak. Şu arada bir yerde. Bu arada bir yerde bir mezar olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten de sinyaller güzel. Bakar mısınız şu araya? Derinliğe bakalım. Ne gibi bir şey gösteriyor? Aynen öyle, bayağı derin gibi görünüyor. Arkadaşlar. Şimdi bir de şeyle bakalım. Canlı aramayla. Canlı arama göstermez diye düşünüyorum ama yine de bir şansımızı deneyelim. Gördüğünüz gibi canlı aramada pek bir şey görünmüyor. Çünkü derin. Derin olduğu için olabilir. Şu makinemizin ucunu bir temizleyelim. Heh. Şimdi bir de şu taşa bakalım arkadaşlar. Taşta ne var? Şöyle bir boşluk var taşın içerisinde. Gördüğünüz gibi. Bakın boşluk bayağı bir yüksek ha. Herhangi bir şey yok ki. Herhangi bir şey yok gibi arkadaşlar. Bir de panter modunda bakalım. Herhangi bir şey var mı? Şu arada bir şey var bakın. Canlı aramada vermedi ama panterde veriyor 90 civarlarında. Bir şeyler var gibi. Bir de dedektörümüzle bakalım emin olmak için. Oraya da bakacağım dedektörümüzle. Nasıl bir sonuç alacağız onu da görelim hep beraber. Hadi bakalım. Şimdi dedektörümüzü bir kuralım. Dedektörümüz ne görecek? Onu bir tespit etmeye çalışalım. Önce bir açalım, derinlik ayarına bakalım. Derinlikte neler var neler yok. Biraz aşağıya doğru ineceğiz. Normalde bu dedektör 2 metre 25 santimde daha önceki videolarımda malzemeler yakalamıştım. Tabi burası da 3,5 2,5-3 metre de olabilir, bilmiyorum. Tam net olarak bir şeye bakalım menümüze. Derinliği artıralım. 8 yapalım. Hassasiyeti de 9 yapalım arkadaşlar. Bu şekilde şöyle bir şeyimizi, topraklamamızı yapalım. Bir daha yapalım şu şekilde. Evet, şimdi gayet şöyle sanki böyle bir dokunuyor gibime geldi. Şu arada böyle çok hafif bir algılama yapıyor gibi arkadaşlar. Şöyle bir arayalım yine de komple. Bakın bu arada da böyle bir ufak bir algılama yapıyor. Kaçırıyor yalnız, görüyor musun? Derin yani. Derin olduğu için kaçırma olayı yüksek. Şu arada bir yerde. Gördüğünüz gibi bazen yakalıyor, bazen şey abi, derin arkadaşlar. Derin olduğu için
Şimdi bir de şu taşımıza bakalım. Yine bir topraklamamızı yapalım. Taşımıza bakalım bir de. Şöyle bir bakalım. Bakın burada bir sinyalimiz var. Bu taşın içerisinde. Bir değerine bakalım. Değerini ölçebileceğiz mi? Aynen. Değerli bir sinyal var burada arkadaşlar. Büyük ihtimal o da taşın içinde. Şu ayarları bir daha oynayalım. Biraz düşürelim. Bunu da biraz düşürelim. Okey diyelim. Bir topraklama daha yapalım. Heh. Aynen. Biraz düşürdüm derinliği. Daha net çeksin diye. Bakın. Şu an burada bir şeylerin olduğunu düşünüyorum. Değerine bakalım tekrar. Değerli bir sinyal. Buraya bakacağız arkadaşlar. Taşın içerisinde bir şeyler varsa onları size paylaşmaya çalışacağız. Ama gerçekten de güzel bir şeyler var gibi, ama onlar orada biraz ters çalışma yapmışlar. Buralarda falan kazmışlar. Bakalım, şansımızı deneyelim. Evet, şimdi bu antenimizi bir açalım. Onun içerisinde ne var? Şöyle bir bakın. Şu arada bir sinyal var mı? Yoksa bu anten kafayı mı yedi yine? Herhangi bir şey yok gibi. Burada da uyuma var. Suratın olduğu yere bakıyorum. Maalesef. Şu arayı biraz kıracağım bakalım. Ve kırmayı deneyeceğim arkadaşlar. İşaretlerin olduğu yerde aşağıda herhangi bir şey yok. Evet. Kısadan bir dalalım. Ne var ne yok. İnşallah kırılır bu da. Hiç kırılacağı da benzemiyor gibi sanki. Haydi bakalım. Taş fena yani. Fena ki fena. Oo. Ateş atıyor. Ay, ay. Ateş atıyor, ateş. Ama kıracağım onu. Kireceğim onu, kireceğim. Ne var? Burada mı bir şey var acaba? Şu öbür murçu alayım ya. Sağlama aldım. İnşallah bu kırar bunu. Şöyle bir. Ha. Hadi baba yiğit. Oh. Nasıl?
Zor gibi. Çok fena. Çok fena. Bu arada da bir işaret var. Onu bir çıkaralım oradan. Çıkmıyor orada la. Çıkmıyor, çıkmıyor. O zaman takacağız. Bomba. Bomba bomba. Birinde buradan çakmam lazım. Çakmam lazım. Gitmiyor. Gitmiyor, gitmiyor. Onun içinde bir şey var. Ama nerede? Nerede, nerede, nerede? Oo. Müze gibi fırlıyor. Buza gibi fırlıyor, buza. Burada ne varmış? İşte bir enteresan. Vallahi billahi. Sonunda çıkardım. Hilti'yi getirmek zorunda bıraktın lan beni. İşlemiyor bile.
Onun içerisinde bir şey. Bu işaretin altında büyük ihtimal. Arkadaşlar görüyor musun, bir oyma gibi bir şey var. Bakın. Bakar mısın? Renk bile değişik yani. Renk bile değişik. Renk bile değişik. İşte burada. İşte burada. Bunun içerisinde. Tam bu arayı boşuna göstermemiş o zaman. Burada bir o şeyi müjdesi olabilir. Yavaş. Nerede bizim şey? Burada bir rengi bile değişik, görüyor musun? Burada bir şeyler var. Ters yerde dolaşıp duruyoruz. Oo, bak. Bir şeyler görünmeye başladı. Görebiliyor musun? Neymiş bu? Neymiş bu? Neymiş? Oo, bak, taşın içi boş. O zaman yeraltı görüntüleme boşuna demedi yani. Bu neymiş ki? Ay arkadaş, ay. Bir şeyler var ama bir şey yazıyor onlar. Ne yazıyor? Arkadaşlar, bu hangi yazı? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bir şeyler yazıyor burada ama. Bir bakalım. Şuraya bir koyalım. Hangi döneme ait bunlar? Of of of. Bir şeyler çıktı burada ama. Bakalım. Ha. Bu ne? Madalyon mu nedir? Madalyona benziyor ama. Şuna bakar mısın? Madalyon gibi duruyor. Of. Bunlar ne? Taş mı? Bunlar neymiş be? Taş. Taş gibi duruyor. Vay be. Paralara bakar mısınız? Paralara. Telef olmuş, telef. Ana sağlamış. Hangi dönem belli bile değil. Atatürk mü lan bu? Yunan parası bu arkadaşlar. Venta, evet. Ne yazıyor? Venta 10. Yunan parası bunlar. Yunan paraları, Yunan.
Yunan paraları, Yunan. Başka ne var? Bizim panter nereye gitti? Başka da bir şey yok. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Bakalım. Şöyle boşluk var mı? İçe doğru giden. Boşluk da yok. Yok. Tam kare oymanın içerisinde, görüyor musunuz? Bu da o zaman bunu mu gösteriyor yani? Veya ne anlama geliyor? Müjdesi mi? Bu mezar taşı mıydı? Neydi? Mezar kapağı mıydı? İyice hatlar karıştı ha. Ne olabilir acaba? Mezar kapağıydı, üstünden mi çıkardılar? Üstünden çıkardılarsa o zaman aldılar buradan bir şeyler. Bir şeyler aldılarsa orada ne var? Sizlere bırakıyorum yorumları. Yine kafalar karıştı. Burada bir tane işaretin gösterdiği nokta kare. Karenin altında müjdesi. Orada ne var? Buradan ne çıkardılar? Bu mezar taşı mıydı? Sizlere bırakıyorum yorumları. Bir şey demiyorum. Yunanlılara ait eserler var. Ve bu da Yunanca mı yazıyor acaba? Onu bilmiyorum. Şöyle bir temizleyeyim. Zaten yırtılmış yani. İyice kendinden geçmiş. Biraz daha dokunursam darmaduman olacak. İşte böyle mi? Yoksa şöyle mi? Yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Orada da bir şey var. Burada da bir şey vardı. Birini çıkardık. Kaya çok dehşet bir yapısı var. Nasıl işlemişler bunları? Nasıl yapmışlar? Gerçekten düşündürücü. Ne diyoruz o zaman? Görülmeyenleri görmeye, bulunmayanları bulmaya devam ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Her şey gönlünüzce güzel olsun. Yeni videolarda, yeni maceralarda buluşmak dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.